Trade Wars YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere Pollen DeFi projesinden bahsedeceğiz. Ayrıca videonun sonunda Pollen DeFi projesinin sunmuş olduğu 25.000 Pollen değerindeki ödül havuzundan nasıl faydalanabileceğinizi de anlatacağız. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var. Pollen DeFi, gelişmiş özelliklere sahip bir DeFi 2.0 platformudur. Pollen DeFi ile varlıklarınızı yönetebilir ve kazanç sağlayabilirsiniz. Projenin 4 temel başlıkta özetleyebileceğimiz bir yapısı bulunmakta. Pollinate, Pollen Virtual'la sanal portföylerinizi yöneterek PLN token ve itibar kazanabilirsiniz. Delegate, kullanıcıların varlıklarının yönetim yetkisini diğer üyeleri yetkilendirebileceği bir seçenektir. Bu durumda bu yetkiyi vermiş oldukları sanal portföy yöneticisinin performansına göre kar ya da zarar elde etmiş olurlar. Index, geleneksel finansın endeks yatırımını 7/24 aktif olan DeFi pazarına aktararak riski gerçek varlıklarla desteklenen bir portföyde yaymanızı sağlar. Vote, Pollen DAO aracılığıyla yönetim de dahil olmak üzere her düzeyde toplum katılımını sağlar ve teşvik eder. Pollen DeFi'nin token'ı PLN Token, platformun ilk ürünü ise Pollen Virtual yani Pollen Sanal'dır. Gelin hep birlikte Pollen Sanal'ı inceleyelim. Pollen Virtual, PLN veya VePLN stake ederek sanal bir portföy oluşturabileceğimiz bir üründür. PLN stake ettiğimizde artırılmış PLN ödülü kazanabiliriz. Bu üründe sanal portföyde gerçek tokenları endeksi olmakla birlikte o token'ı PLN'le sanal olarak satın almış bulunuyoruz. Portföyümüz kâra geçtiğinde ettiğimiz kâr oranında PLN token kazanmış oluyoruz. Tam tersi durumdaysa, yani portföyümüz zarardayken stake'ten çıktığımızda dolaşımdan PLN token yakımına sebebiyet veriyoruz. Bu da Pollen DeFi'nin deflasyonist bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Pollen DeFi token'ı PLN token'ın tokenomics yani token ekonomisini incelediğimizde ise toplam arz miktarının 94 milyon PLN, maksimum arz miktarının ise 200 milyon PLN olduğunu görüyoruz. PLN token'a merkezi ve merkeziyetsiz borsalardan ulaşabilirsiniz. Merkezi borsalardan MEXC ve SNDX yani eski adıyla BitMEX, merkeziyetsiz borsalardansa Trader Joe ve Pangolin'de listelenmiştir. Pollen DeFi, Avax'da yer alan bir proje olduğundan platformu kullanırken MetaMask'te Avalanche ağının tanımlı olması gerektiğini hatırlatabiliriz. Eğer MetaMask cüzdanınızda Avalanche ağı tanımlı değilse, videonun açıklama kısmına linkini bıraktığım Chainlist sitesi üzerinden Avalanche ağını otomatik olarak ekleyebilirsiniz. Öncelikle chainlist.org sitesine giriyoruz. Sağ üstte yer alan Connect Wallet butonuna basıp cüzdanımızı sisteme bağlıyoruz. Avalanche ağını tanımlamak için arama kısmına Avalanche yazıyor ve Avalanche C-Chain bölümündeki Add to MetaMask butonuna basıyoruz. Approve butonuna, ardından da Switch Network butonuna basıyoruz. Ve Avalanche ağını tanımlamış olduk. Şimdi de Pollen DeFi projesinin sunmuş olduğu 25.000 Pollen token ödül havuzundan bahsetmek istiyorum. Bu kampanyadan faydalanmak için ekranda görünen adımları takip edip kaydı tamamlamanız gerekiyor. E-mail adresimize giriyoruz. Twitter adresini ekranda gözüktüğü şekilde kaydediyoruz. Avax C-Chain adresini kaydediyoruz. Bu adresin aynı zamanda ERC20 adresiyle aynı olduğunu unutmayalım. Ekranda gözüktüğü şekilde onay veriyoruz. Tekrar onay veriyoruz. Ve bu şekilde kampanya kaydımızı tamamlamış olduk. Kayıtların 28 Haziran'da sona erdiğini unutmayalım. Kampanya detayları da ekranda gözüktüğü şekilde. Ayrıca şartların detaylı şekilde yer aldığı linki de videomuzun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şartların tamamını detaylı şekilde okumanızı tavsiye ederiz. Şimdi de linkini videonun açıklama kısmına bıraktığım pollen.id sitesini biraz inceleyelim. Siteye girip Launch App diyoruz. Sağ üstte yer alan Connect butonuna basıp Next diyoruz. Tekrar Connect diyoruz. Bu şekilde cüzdanımızı siteye bağlamış olduk. Herhangi bir kullanıcının işlemlerini takip etmek istersek, ekranda gözüktüğü gibi Delegate butonuna basıyoruz. Çıkan ekranda platform bize birçok seçenek sunuyor. İşlemlerini takip etmek istediğimiz trader seçip Continue diyoruz. Peki kendi portföyümüzü nasıl oluşturabiliriz? Bunun için elimizde bir miktar PLN ve AVAX olması gerektiğini unutmayın. PLN token'ı MEXC borsasından alabildiğiniz gibi ekrandaki şekilde Trader Joe üzerinden de alım gerçekleştirebilirsiniz. Kendi portföyümüzü oluşturmak için öncelikle Create butonuna basıyoruz.
Portföyümüzde olmasını istediğimiz token ya da coinleri seçiyoruz ve ardından Continue diyoruz. Tekrar Continue diyoruz. Stake etmek istediğimiz PLN miktarını da girip ardından Continue diyoruz. Create Portfolio diyoruz. Confirm diyoruz. Ve böylelikle portfolyomuzu oluşturmuş olduk. Evet sevgili TradeWars takipçileri, bu videomuzda Polon DeFi projesinden ve Polon DeFi Airdrop'una katılabilmek için neler gerektiği üzerine konuştuk. Sorularınızı videonun yorum kısmına belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.